Merhaba sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftaya merhaba diyoruz ve bu hafta burçlarımızı neler bekliyor efendim? Evet, yeni ayla başladık, hem Aralık ayına hem de yeni haftaya. Hafta boyunca da Yay burcunun etkilerini hayatımızda yaşayacağız. Enerjisi yüksek, hevesli, girişken, meraklı, cesur bir haftada olacağız. Ateş elementi yüksek. Hemen Merkür'ün hafta boyunca Yay burcunda retro olduğunu ve 7 Aralık günü de Mars'ın Aslan burcunda retro yapmaya başlayacağını hatırlatalım sevgili dostlar. Evet, oldukça heyecanlı bir süreçteyiz ama tabii ki Merkür retrosu, işte Mars retrosu bizi zaman zaman yavaşlatabilir. Ama her şeye rağmen o girişken ruhumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü gerçekten ateş elementinin güçlü olduğu bir hafta yaşıyoruz hepimiz. Evet, Venüs ve Uranüs'ün üçgen dediğimiz birbirlerine güzel açı yaptığı bir pazartesiyle başlayacağız. Haftanın ortasına kadar da etkili olacak arkadaşlar. Sürprizdir, genellikle heyecan verici şeyler getirebilir. Tabii ki biz retroları düşünürsek eğer, öncesi olan ya da daha önce düşünüp planladığımız, belki bir şekilde bir adım attığımız bir konu, bir kişi, bir hayal ettiğimiz, belki rüyamızda gördüğümüz herhangi bir olayla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabiliriz. Hemen şunu hatırlatalım. Uranüs, Venüs, yani ikisi de parayla da ani gelen şeyler, şanslar mesela, ilişkiler, finansal düzeyi değiştirebilecek ani böyle çıkışlar olabilir. Çünkü güzel bir açı bu arada. Ve tabii ki böyle marjinal değişimler, değişiklikler için de olumludur. Hani nedir? Mesela saç rengini değiştirmek, küçük bir dokunuş yapmak, ondan sonra daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi denemek. Çünkü yeniliktir aynı zamanda. Evet, Koç ve yükselen Koç olan sevgili dostlar, yeni haftada en çok eylemde bulunacak olabilirsiniz. Oldukça hareketlilik var. Seyahat, iş planları, eğitim gibi konular. Mesleki konular özellikle haftanın ortasında sürpriz gelişmeler, bir yenilik söz olabilir. Bu hafta gündemimizde olan konuları ay sonunda daha net sonuçları gelecek. Bunu unutmayın lütfen. Haftanın ikinci yarısından sonra belki biraz motivasyonunuz düşebilir. Eğer böyle bir durum yaşarsanız da kendinizi zorlamayın. Biraz böyle geri planda, özellikle aile içi meseleler varsa ve yine uzak hedeflerle ilgili bir gelişme bekliyorsanız burada kısıntı olabilir. Önümüzdeki haftayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Boğa burçlarımız ise bu haftaya, şimdi Yay burcundaki yeni ay finansla ilgili konuları hareketlendirdi. Ama bu hafta en çok uzak bir yerlerle ilgili hedefleriniz olacak. İşte bir eğitim, bir yazı, bir sözleşme, bir seyahat planı yapabilirsiniz mesela. Bir sınavınız olabilir. Sınavlar da burada çünkü önemli olacaktır. Bir finans konusunu çözmeye çalışabilirsiniz. Çok öncesi olan bazı görüşmeleri tekrar gündemimize getirecek bir süreç olabilir. Yani Venüs'ün hala desteğini alıyorsunuz bu arada. Venüs de bu alanda. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar, eskiden gördüğünüz kişileri tekrar görmek, böyle biraz flörtöz durumlar da olabilir açıkçası. Hafta sonuna doğru ise daha çok kendini odakladığı şey aslında yaptığı ve yapması gereken işler. Hani sorumluluklar, görevler. Çünkü bunları tamamlamak bu ay çok önemli. Çünkü bu ay yılın son ayı ve ay sonunda tüm gündeminiz değişecek. Sevgili boğalar, çok enteresan bir gelişme yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sosyal çevrenizden alacağınız etkilerle olacak. Teklifler, konuşmalar vesaire gibi durumlar yaşayacak sevgili boğa burçları. İkizler, sevgili yükselen burcu ikizler olan dostlar, evet bu hafta temel konular aslında tabii ki ilişkiler. Öncelikle ama sağlık. Biraz ikizler sağlıklarına dikkat etsinler. İhmal etmesinler. Geçti diye bırakmasınlar. Biraz uzun sürebilir açıkçası. Diğer yandan işle ilgili belki bazı aklınızda olan girişimler yapmak için fırsat beklediğiniz bir zaman olabilir. Belki bunlarla ilgili gelişmeleri de yine bu hafta gündemimize taşıyacak. Ve diğer yandan tabii ki böyle ortak paylaşılan kaynaklar dediğimiz alan yine güçlü. Eş partner ilişkileri, hatta sürpriz bazı iş, proje, anlaşma, ortaklık gibi yeni girişimler de söz konusu olabilir ikizler burçları için. Ve sürpriz bazı finansal konularda rahatlamada yaşayacaklar. Bunlar eşten, ortaktan, bir arkadaştan vesaire destek
şeklinde olabilir. Aslında haftanın genel yapısına baktığımızda sizin için daha çok ticari konularda alışverişler böyle işte hukuki süreçler olma ihtimali yüksek ama daha çok işinize bağlı, ailenin ihtiyaçlarına bağlı bazı seyahatler veya uzak bir yerlerde bir araştırma vesaire içinde olabilirsiniz. Bir yerlerden haber bekliyor olabilirsiniz ve bunlarla ilgili bazı kesintiler diyelim, gecikmeler diyelim yaşanabilir hafta içerisinde. O yüzden beklentilerinizi buna göre ayarlayın. Önemli bir konuda evet ya da hayır demeden önce de mutlaka çok iyi düşünün. Sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, sizin bu hafta biraz daha girişken belki olmanız gerekecek. Ancak bunu yaparken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? Öncelikleriniz başka olabilir. Orada biraz iyi düşünmeniz gerekiyor. İşte çocuğum vardır, odur. Bir finans durumum vardır, önceliğin odur. Bu arada finans konuları da çok önemli olacak yengeçler için. Finans demişken bu yatırım araçlarından bahsediyorum bu arada. Ama harcamalar kısmında veya beklentiler kısmında da yine hafta sonuna doğru bazı durağanlıklar söz konusu olma ihtimali var. Bu hafta ilişkiler yönünde en güçlü etkiyi yengeçler alabilirler bu arada. Sürpriz gelişmeler olabilir. Hafta sonunda gündeminiz birdenbire değişmiş olabilir. Sevgili yengeçler, ilişkiler bakımından söylüyorum bunu. Yani sosyalliğin sınırlarının dışında hareketler, konuşmalar yapabilirsiniz. Yani şöyle verilen sözler, çalıştığınız yerde veya sağlıkla ilgili konularda düşüncelerinizi dile getirirken mesela veya birine mesela bir akraba, bir yakınınız, çocuğunuz olabilir. Burada böyle çok seçici, çok böyle yapıcı olmaya çok özen gösterin. Her duygunuzu, her düşündüğünüzü söylemeyin. Buralara dikkat sevgili yengeç burçları. Bu hafta aslan burçları, tabii ki yükselen burcu aslan sevgili dostlar, aslında gökyüzünün size hiç beklemediğiniz yönde bazı getirileri olabilir. Mesela ne olabilir? Zaten gündeminde aslan burçlarının oldukça yoğun yaşadılar. Yani kendilerinin ve projelerini ve hayatta önüne koydukları her şeye yeniden yapılandırma zamandalar. Mars zaten burcunuzda. Ve bu hafta burada Mars retro yapmaya başlayacağı için biraz eski işler, eski gündemleriniz, daha öncesi olan bazı ticari faaliyetleriniz, iş anlaşmaları bu arada olma ihtimali var. Ani sürpriz işle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz birinden sürpriz bir haber, bir uzak biriyle görüşmek için plan yapabilirsiniz. Yani bu haftanın genel etkileri böyle. Ve en önemlisi hafta sonuna doğru ilişkileri gündeme gelecek aslan burçlarının. Biraz ilişkiler kısmında eğer bir yorgunluk yaşayan aslan varsa bunu bir fırsat olarak değerlendirin ama yine de Satürn Merkür karesini unutmayalım. Yine ilişkilerde belki özel ya da sosyal ilişkilerinizden bahsediyorum. İşin finans kısmı hani gündemde olabilir. Biraz daha ciddi ve profesyonel adımlar atmak için acele etmeyin ve bu hafta bunlar konuşulabilir. Biraz zamana yayın. Merkür retro. Belki de iyi gelecektir bilemiyorum ama genel anlamda tabii böyle gecikmeler bazen işe yarar. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostların biraz aklı karışık olabilir bu hafta. Kafalarını karıştıracak bazı düşünceler içinde ya da gündemleri olabilir. Net olamayabilirler. Nasıl davranacağını kestiremiyor olabilirler. Zaten burada oldukça dikkaten bir burçsunuz. O yüzden bu hafta biraz geçiş haftası olarak kullanın bence. Hani hareket etmek için, o karar veremediğim bir konu varsa orada ne yapacağım diye düşünmek yerine biraz geride kalıp bir önümüzdeki haftayı bekleyin. Eğer bu kadar önemli bir gündemimiz varsa işte aile, ev içindeki konular, bu gündemler olabilir mesela emlakla ilgili, taşınmayla ilgili. Biraz aşk hayatı zaten gündemlerinde, flörtler gündemlerinde. Flörtler bakımından da çok şanslısınız. Sürprizler yaşayabilirsiniz. Bu arada belki de yaşadığınız o gelişmeyi mesela heyecanla o günü bekliyorsunuz. Bir yere gideceksiniz veya biriyle buluşacaksınız. Böyle gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk güzel bir etki yaratabilir Başak burçlarında. Ve tabii burada başka sorumlulukları da var. Bir yandan biraz birlikte vakit geçirmekten hoşlanmadıkları insanları da sanki birinci plana almalılar. Bunlar kim olabilir? Önemli kişiler olabilir. Mesela patron olur, müdür olur, bir sorumluluğunu aldığınız bir firmanın
Özellikle mesela toplantılar olabilir vesaire. Burada yumuşak geçişler yapmanızı tavsiye ederim. Yani Başak burçlarının çünkü arka tarafta biraz düşmanlıklara da dikkat etmeleri gerekiyor. Hiç kimseyi boşu boşuna kendinize kurdurmayın efendim diye böyle bir tavsiyede bulunacağım. Evet, teraziler bu haftanın en belki şanslısı diyebilirim. Ya da en rahat geçecek, haftayı iyi sınavlarla atlatacak burçsunuz. Çünkü toprak elementindeki o yoğunluk sizin gönlünüzü ferahlatacak böyle çözümler getirebilir. Eğer doğum haritanızda etki alıyorsa, hani güzel yansımalar oluyorsa. Dolayısıyla hani Venüs'ün güzel etkileri var. Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Önemli bazı evin veya annenin, babanın olabilir. Eşinizin annesi veya partnerinizle ilgili konular olabilir. Buralarda sürpriz güzel anlaşmalar, sözleşmeler, böyle herhangi bir konuda orta yolu bulmak, daha keyifli tatlı tatlı böyle konuşmak için fırsat verecek. Ama en önemli konu tabii ki terazi burçları için biraz ilişkileri gündemde. Yine ilişkilerdeki gidişatı solamak olabilir mesela. İşte nasıl gidecek, ne olacak? Burada bir şeyi eğer tekrar yapılandırmak niyetiniz varsa sevgili teraziler, hani düzeltmek yolunda, ileri götürmek yolunda bence biraz böyle şey yapın. Biraz daha yumuşak olun. Hani her şeye böyle bir çat 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 cevap vermek veya işte sen öyle dedin ben böyle yaptım gibi yerine daha uyumlu adımlar atmaya çalışın. Çünkü bir şeyler duyarsın, canın sıkılır, yakınlarınla çok fazla konuşacaksın, yakın çevrenden çok laf duyacaksın. Böyle onların fikri, düşüncesi de sizin için önemli. Hani bunlarla ilgili tabii desteği de olacak bu arada. Ama yine de bu alanlar önemli. Bir de mesela Cuma ve Cumartesi terazi burçlar için güzel bir süreç. İlişkiler bakımından iyi, parasal konulardan fena sayılmaz. Ondan sonra ama burada bazı yanlış anlaşılmaları da müsait. Özellikle beraber çalıştığınız insanlar, bir seyahat planı vesaire varsa buralarda bazı gecikmeler de yaşayabilirsiniz. Oralara dikkat edin efendim. Önceden her şeyinizi tekrardan kontrol edin. Akrep ve yükselen akrep dostlar. Evet, yeni hafta, yeni ay ve para. Finans konuları tüm akreplerin gündeminde olacak. Harcamalardan tutun da yeni para kaynakları, beklenen bazı öncesi olan konularda gelmesi beklenen finansla ilgili konular, bunlar çok hızlı ve hareketli olacak ve oldukça da çok kişiyle belki de eğer iş yapıyor, çalışıyor ya veya kendi işi veya ticaret yapan bir akrepseniz bu alanlarda çok kişiyle konuşabilirsiniz. Sadece şu çok önemli, yönetici gezegeniniz Mars hafta sonu retro yapmaya başlıyor tabii ki. Yine kariyer, hayatınızın tümü, yapmak istediğiniz girişimler, işle ilgili yenilik veya değişimler, bunlar yine gündeminizde olabilir ama burada biraz yavaşlama da söz konusu olabilir. Günlük hayatınızdaki rutinlerinizde de bir takım belki biraz ağır gitmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu hatırlatalım efendim. Ama finansal konularda özellikle tabii hak edişlerle ilgili özellikle bazı beklentileriniz varsa bu hafta içinde bir seyahat veya bir haber alabilirsiniz. Hatta bu habere de sevineceksiniz ve önümüzdeki böyle haftanın sonuna doğru böyle biraz aile içi veya yaşadığınız yeri ilgilendiren uzun vadeli planlar yapma olasılığı doğacak efendim. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar, evet, gökyüzü zaten burcunuzda. Doğum gününüz kutlu olsun. Yeni ayı burcunuzda yaşadınız. Bu hafta itibariyle önünüze çıkacak, aklınıza gelecek konular sizi heyecanlandıracaktır. Her alanda girişim, yenilik, başlangıç, ilişki, görüntünüz, kişisel gelişiminiz, işte alışverişler yine bu hafta yayların gündemde olacak ve para en çok gününüzde olacak. Finans konuları, işte harcama, beklenen paralar vesaire gibi konular gündeminizde olacak. Sürpriz paralar da bu hafta bu arada yay burçlarına gelebilir. Genel anlamıyla tabii retrolar da var ama bu retroların birçok yay burcuna olumlu yansıyacağını düşünüyorum efendim. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, evet, biraz kaygılı başlayabilirsiniz bu haftaya. Hafta sonuna doğru kaygılarınızı büyütecek hiçbir şey olmasa bile evham yapabilirsiniz.
iç planda yani arka planda kendi düşündüklerinizi belki ruh halinizle yansıtabilirsiniz ama yine de burada gereksiz paranoyalar oluşturmayın sevgili oğlaklar. Hayat sizin için gerçekten zordu ama yavaş yavaş artık gerçekten daha iyiye doğru gidiyor. Hatta o güzel Uranüs'ün Venüs'te olan sürprizini Oğlak burçları mesela bu hafta bence yaşarlar. İlişkide olur, beklemedikleri bir haber alabilirler ve bu hafta özellikle böyle çarşamba günü, salı ve çarşamba günü sizin için çok önemli olacak. Çünkü ay da burcunuzda olacak. Gelişen konular, düşündüğünüz, konuştuğunuz ne varsa ay sonunda netleşecek. Acele etmeyin. Kaygılarınızı da gereksiz yere büyütmeyin. Kova ve yükselen kovalar haftanın en yoğunu, haftanın en koşuşturan olacaksınız. Çok kişi ve konuyla iç içesiniz. Hatta bu haftanın sonuna doğru kovalar için önemli olacak. Bilhassa cuma günü, aynen cuma ve cumartesi günü yarısına kadar sizin şu anda çok heyecanınız var. Çok projeniz olabilir. Birçok konuda girişim yapmak için heyecanlı olabilirsiniz. Ve bu haftanın eğer kesintiye uğramazsa bu hafta bir sorun, bir sıkıntı yaşamazsanız bir dakika hemen konularda bakalım ona. Özellikle iş yaptığınız insanlar, mesleki konular bunlar olacak. Diğer yandan ilişkileriniz, bir ortak işe girişme, eşinin iş değiştirmesi veya böyle bir durumu, böyle bir yenilik olacak. Hatta hafta sonu planlarınızı değiştirecek bazı gelişmeler olacak iş ve eş partner ilişkilerinde. Evet, yeni haftanın balık burçları için önemli olduğunu söylememe gerek yok aslında. Yay burcunda bir yeni ay doğdu ve en ciddi gelişme, karar, açıklamalar, fikir beyanları sizden gelecek. Hayatınızla ilgili, başkalarıyla ilgili, sosyal çevrenizle ilgili bir düzenleme içine gidiyorsunuz ve gelişen konularla ilgili ki birçoğu aslında ailesi ve hayatının merkezinde olan yeniliklerle ilgili birçok yeniliğe gebe bir süreçtesiniz. Çok hızlı gelişmeler, fikir gelişmeleri, yeni projeler ve değişimler içindesiniz ve bu hafta sonu gerçekten en sürpriz düşünce ve fikirlerini açıklayacak burç siz olabilirsiniz.